Tekrar selamlar. İkinci bölümle karşınızdayım. İlk bölümde bebeğin kollarını ve bacaklarını örmüştük. Bu bölümde gövdesini, kafasını öreceğiz. Yüz şekillendirmesini yapacağız ve peruğunu yapacağız. Şimdiden kolay gelsin, keyifli örgüler. Gövdeyi örmeye başlayalım. Elimizde sağ bacağımız var. İpimizi kesmeyeceğiz demiştim. 3 zincir çekiyorum. 2 bacak arasında 3 zincir olacak. Elime sol bacağımı alıyorum. İpimi kestiğim ilmeğin yanındaki ilmekten örmeye başlıyorum. Bacaklarımızda 23 sık iğnemiz vardı. Sol bacağa 23 sık iğneyi örelim. 23 sık iğneyi sol bacağa ördüm. Şurayı 3 zincir çekmiştik. Zincirlerin düz yüzünü kendime çeviriyorum. Ve üzerine 3 sık iğne öreceğim. Çok sıkı çektiğim için şu ilkine batmakta zorlanacağım. 1 2 3 sık iğne ördüm. Şimdi size bir püf noktası göstereceğim. Bunu yapmasanız da olur. Şu ilmeğe batmıştık. Normalde buna batmayıp şuna batıp 23 sık iğneyi örmem gerekiyor. Fakat şurada bir delik oluşuyor şurada. Bunu engellemek için şöyle yapıyorum. Bunu tüm bebeklerin bacaklarında uygulayabilirsiniz. Daha önce batmış olduğum şu ilmeğe batıyorum. Tığımın üzerindeki 2 ipi çıkarmıyorum ve sıkıyorum iplerimi. Sonra batacağım ilk ilmeğe batıyorum. Tığımın üzerindeki 3 ip aynı anda çıkarıp bir ilmek elde ediyorum ve delik oluşmuyor. 1 2 3 Sağ bacağı da 23 sık iğne örelim. Sağ bacağı da 23 sık iğne ördüm. Zincirlerin diğer tarafına da 3 sık iğne öreceğim. 1 2 3 İlmek sayım 52 oldu. İşaretleyici ipimizi alıyoruz. Bacakların arkasında olacak. Şuradaki ilk ilmeği atlamayalım. Onu sıkı örmüştük. Bacakta delik oluşmasın diye. 1 2 52 sık iğneyi 3 sıra boyunca örelim. 52 sık iğneyi 3 sıra ördüm. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Azaltma yapıyorum bir tane. Ve 24 sık iğne örelim. 24 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 14 sık iğneyi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 İlmek sayım 50 oldu. Ten rengine geçeceğim. Beyaz renkli iple işimiz bitti. Artık kesebiliriz. 50 sık iğneyi 2 sıra örelim. 50 sık iğneyi 2 sıra ördüm. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir azaltma yapıyorum. 24 sık iğne örelim.
44 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 12 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. İlmek sayım 48 oldu. 3 sıra boyunca 48 sık iğneyi örelim. Ara ara gövdeyi elyafla doldurmayı unutmayalım. 48 sık iğneyi 3 sıra boyunca ördüm. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir azaltma yapıyorum. Bu 10 sık iğne bir azaltmayı 4 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 3 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 44 olacak. 10 sık iğne bir azaltmayı toplamda 4 defa ördüm. 44 sık iğnem var. Bu 44 sık iğneyi 6 sıra boyunca örelim. 44 sık iğneyi 6 sıra ördüm. 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne ördüm. 2 tane peş peşe azaltma yapacağım. 1 2. Şimdi 17 sık iğne örelim. Bu sırada kolları gövde ile birleştireceğiz. Önce gövdeye 11 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kolumu alıyorum. Şu baş parmak öne bakacak şekilde birleştireceğim. İpimi kestiğim ilmekten 1-2 ilmek sağa kayıyorum. 2 ilmek koldan, 2 ilmek gövdeden alacağım. Hep iç taraftan örüyoruz örgünün. İkinci ilmeğimi de alıyorum kolun iç tarafından. Gövdeden de aldım. Gövdeye 16 sık iğne örüyorum. 1 2 16 sık iğneyi örelim. 16 sık iğneyi ördüm. Diğer kolu alıyorum. Yine baş parmak öne bakacak şekilde örgünün iç tarafından ipimi kestiğim ilmekten örmeye başlıyorum. Bir tane aldım koldan. Bir de gövdeden aldım. Bir sık iğne ördüm. Gövdeden ve koldan birer sık iğne daha alıyorum. 2 sık iğne ördüm. Kalan 9 sık iğneyi gövdeye örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sırt kısmına geldik. Buraya önceki sırada 11 sık iğne örmüştük. Örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kolumuzda 10 sık iğne vardı. Önceki sırada 2 sık iğnesini ördük. Şimdi 8 sık iğne öreceğiz kola. 1 2 3 4 5
6, 7, 8. Gövdeye 16 sık iğne örelim. Gövdeye 16 sık iğne ördüm. Kola 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 sık iğne örüyorum. Kalan 9 sık iğnemizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İlmek sayımız 52 oldu. Şöyle göstereyim. Parmaklar ön tarafa bakıyor, baş parmaklar. Birleştirdik. 10 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koltuk altında azaltma yapacağım şurada. Omuza 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koltuk altının diğer kısmında da bir tane azaltma yapıyorum. Gövdeye 14 sık iğne örelim. Gövdeye 14 sık iğne ördüm. Koltuk altına azaltma yapıyorum. Omza 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koltuk altına azaltma yapıyorum. Kalan 8 sık iğneyi örelim. Kalan 8 sık iğneyi ördüm. Şu an 48 sık iğnem var. Bir sıra 48 sık iğneyi örelim. 48 sık iğneyi ördüm. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltma yapıyorum. Bu 4 sık iğne bir azaltmayı toplamda 8 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 40 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 40 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir azaltma yapıyorum. Bunu da toplamda 8 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 32 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 32 sık iğnem var. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 8 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Azaltmaları yaptım. 24 sık iğneye ulaştım. Gövdenin içini de sıkıca doldurdum. Şimdi kolları ve gövdeyi tel yerleştireceğiz. Ben kolda şöyle 20 santim uzunluğunda 1,5 milimetre kalınlığında amigurumi teli kestim. Uçlarını içeriye kıvırdım ve bantla sardım. Yıkandığında paslanma yapmasın diye. Gövdede de 20-21 santimlik 1,5 milimetre kalınlığında tel kestim. Bunun uçlarını kıvırmadım. Uçlarını içeriye kıvıracaksanız 23'e çıkarın. Yani 23 santimde kesin. İçeriye kıvıracaksınız. Ben kıvırmadım. Ucunu direkt sardım. Bu teller aynı aslında. Arasındaki tek fark bu tel elektrik teli plastik kapla çevrilmiş. İkisinin de kalınlığı 1,5 milimetre. İsterseniz kolda da bunu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Biri bu 20 santim uzunluğunda. Ama bu tek kat halinde 20 santim. Bunu 20 santim kesip 2'ye katladım. 20-21 santim. Kola bu teli
şöyle yerleştireceğiz. Şöyle elin içinde de bulunacak. Bunu da şöyle elyaflardan yer açacağız. İki bacak arasından şöyle şuraya yerleştireceğiz. Ben genellikle çoğu zaman, hatta her zaman diyelim, bu uç kısmını dışarıda bırakıyorum. Çünkü bazen uzun kesebiliyorum. O fazlalığı kesmek için bunu dışarıda bırakıyorum. Şimdi örmeye devam edelim. Bu sırada bir sık iğne, bir azaltmayı 8 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 16 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 16 sık iğnem var. 16 sık iğneyi 10 sıra boyunca öreceğiz. Oynar kafa yapacağım. Bu 10 sıralık boyun kısmı kafanın iç tarafında olacak. O yüzden boynu uzun yapacağız. İçini de elyafla doldurmayı unutmayalım. 10 sıra 16 sık iğneyi örelim. 16 sık iğneyi 10 sıra boyunca ördüm. 2 sıra daha öreceğiz. Azaltma yapacağız 2 sıra. Daha sonra ipimizi keseceğiz. Bu tel bu boynun içinde kalacak. Eğer telimiz uzun kaldıysa isterseniz kesebilirsiniz ama 1-2 sıra daha 16 sık iğneyi de örebilirsiniz. O daha kolay olacak diye düşünüyorum. 2-3 sıra daha artırabilirsiniz. Yani 10 sıra değil de 12-13 sıra da örebilirsiniz. Teliniz içeride kalacak şekilde. Ben şimdi 2 sıra daha azaltma yaptığımda bu tel içeride kalacak. 16 sık iğnemiz var. 8 tane azaltma yapacağım. Bir, 8 azaltma yapacağım. Sıranın sonunda 8 sık iğnem kalacak. 8 azaltma yaptım. 8 sık iğnem var. Bu sırada 4 azaltma yapacağım. Bir, 2, 3, 4 tane azaltma yaptım. 4 sık iğnem var. İpimi biraz uzun kesiyorum. Uzun kestiğim ipi iğneme geçirdim. 4 tane ilmeğimiz vardı. Onların ön ilmeklerinden ipimi geçireceğim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Şuradan başlıyor. 1, 2, 3, 4. Deliği kapattık. Şöyle arkadan düğümleyeceğim. Sağlamlaştıracağım ipimi. Böyle ipimi çıkaracağım, keseceğim. İpi şöyle arkaya aldım, kesiyorum. İçeriye alıyorum. Gövdeyi de bitirdik.
Böyle oldu gövdemiz. Şimdi kafayı örmeye geçebiliriz. Kafayı örmeye başlayalım. Sihirli halka yapıyorum. Halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kısa ipi çektim. Altı tane arttırma yapacağım. Her bir ilmeğe çift batıyorum yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arttırma yaptım. 12 sık iğnem var. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olur. Bir sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa ördüm. 18 sık iğnem var. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir tane arttırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir arttırmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane arttırma yapıyorum. 3 sık iğne, bir arttırmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 30. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne, bir arttırmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 36 sık iğnem var. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane arttırma yapıyorum. 5 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa öreceğiz. Sıranın sonunda ilmek sayımız 42 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 42 sık iğnem var. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırma yapıyorum. 6 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 48 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 48 sık iğnem var. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırma yapıyorum. Bu 7 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 54 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 54 sık iğnem var. 54 sık iğneyi 8 sıra boyunca örelim. 54 sık iğneyi 8 sıra boyunca ördüm. Şimdi 23 sık iğne örelim. 23 sık iğneyi ördüm. Kilitli gözlerimizi yerleştireceğimiz boşlukları oluşturacağız şimdi. Şöyle gevşek bir şekilde bir zincir çekiyorum. Bir de ilmek atlıyorum. Buraya kilitli gözümüzün birini yerleştireceğiz. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İki göz arasında 8 sık iğne olacak. İkinci göz boşluğunu oluşturuyorum. Gevşek tutarak bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. 1, 2, kalan 21 sık iğneyi öreceğiz. 2 tane ilmek atladığımız için ilmek sayımız 52'ye düşecek.
21 sık iğneyi ördüm. 52 sık iğnem var. Bu sırada 52 olan ilmek sayısını tekrar 54'e çıkaracağız. Bunu şöyle yapacağız. Şuralarda bir zincir çekip bir ilmek atlamıştık. O zincirlerin üzerine sık iğne öreceğiz. İlmek sayımız 54'e çıkacak. Şimdi ilk zincire kadar 23 sık iğnemiz var. O 23 sık iğneyi örelim. 23 sık iğneyi ördüm. Zincirime geldim. Zincirin üzerine bir sık iğne örüyorum. İki göz arasında 8 sık iğne vardı. Onları örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğer zincirime geldim. Onun üzerine de bir sık iğne örüyorum. Kalan 21 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 54 olsun. Kalan 21 sık iğneyi ördüm. İlmek sayım 54. 17 sık iğne örelim. 17 sık iğneyi ördüm. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım 3 defa. Bir sık iğne, bir arttırma, bir kere yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma, 2 kere yaptım. Bir sık iğne, bir arttırmayı 3 defa ördüm. 9 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine bir sık iğne bir arttırma yapacağım 3 defa. Bir sık iğne, bir arttırma, bir kere yaptım. Bir sık iğne, bir arttırmayı 2 kere ördüm. Bir sık iğne, bir arttırmayı 3 kere ördüm. Kalan sık iğnelerimizi örelim. Kalan 16 sık iğneyi ördüm. 60 sık iğnem oldu. 60 sık iğneyi 4 sıra boyunca öreceğiz. Ama önce şuralarda oluşturduğumuz göz boşluklarına kilitli gözlerimizi takacağız. 10 milimlik kilitli göz kullanacağım. Şöyle kilitlerini takıyoruz. Şimdi 60 sık iğneyi 4 sıra boyunca örelim. 60 sık iğneyi 4 sıra ördüm. 17 sık iğne örelim. 17 sık iğneyi ördüm. Bir sık iğne, bir azaltma yapacağım 3 defa. Bir sık iğne, bir azaltma 2 kere yaptım. Bir sık iğne, bir azaltma 3 kere ördüm. 9 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir sık iğne, bir azaltmayı 3 kere öreceğiz. Bir sık iğne, bir azaltma, bir kere ördük. Bir sık iğne, bir azaltma 2 kere ördük. Bir sık iğne, bir azaltmayı 3 kere ördük. Kalan 16 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 54 olacak. Kalan 16 sık iğneyi ördüm. 54 sık iğnem var. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir azaltma yapıyorum. Bu 7 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 48 olacak. Sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. 48 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir azaltma yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6 bir azaltma yapıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı 5 kere örmeliyiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 6 sık iğne bir azaltmayı 4 kere daha ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. 1 2 3. İlmek sayım 30 oldu. Pardon, ilmek sayım 42 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne bir azaltmaya toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. İçini de dolduralım. Azaltmalarımı yaptım. 36 sık iğnem var. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir azaltma yapıyorum. Bu 4 sık iğne bir azaltmayı toplamda 5 defa örmeliyiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 4 sık iğne bir azaltmayı 4 kere ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Onları örüyorum. 1 2. İlmek sayım 30 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne bir azaltmaya toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. Bir sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir azaltma yapıyorum. Bu 2 sık iğne bir azaltmayı bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 2 sık iğne bir azaltmayı 4 kere daha ördüm. Bir sık iğnem kaldı. Onu da örüyorum. İlmek sayım 18 oldu. 18 sık iğneyi 10 sıra boyunca öreceğiz ama daha sonra öreceğiz. Önce yüz şekillendirmesini yapacağız. Şimdi örmeyi bırakıyorum. Ben kafayı doldurdum. Şimdi göz çukuru oluşturacağız. Ben şöyle gözleri biraz içeriye yassı olacak şekilde yapacağım. Ama isterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Ben şöyle büyük bir iğneye bir parça ten rengi ipimden geçirdim. Göz çukurunu nasıl oluşturduğumu göstereceğim. Şöyle kafanın arkasından, iplerin arasından iğnemi geçireceğim. Gözün dibine şöyle batıyorum. Bir parça ip bırakıyorum. Gözün arkasına yine gözün şu tam karşıya gözün dibine batıyorum yine. Arkadan herhangi bir yerden çıkacağım. Şöyle. Bu ip gözün içine girecek. Şöyle çekelim. Girdi gözün içine. Şimdi şu son, bu başta bıraktığımız kısa ip. Bu son battığım ilmeğe tekrar batıyorum. Bu sefer de gözün altı için gözün dibine batacağım. Şöyle. İpim içeriye giriyor. Şöyle aynı yerden girdiğim için gözün karşısına batıyorum. Şimdi de ilk battığım yere çıkacağım. Şuraya.
altına giriyor. Sonra bu iki ipi birbirine şöyle bağlayacağım. Şu ipler gözün altına girecek. Bu ipleri birbirine bağlayalım. Şöyle 3 kere düğüm atalım. Bu ipleri kesip içeriye alalım. Bu göz çukurundan buna da aynı şekilde uygulayacağız. Diğer bebeklerimde de ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Sonra şurada boşluk oluştu gördüğünüz gibi. Burayı da elyafla dolduralım. Diğer göz çukurunu da oluşturalım. Kafanın arkasından şöyle iplerin arasından iğnemi geçirdim. Gözün olabildiğince dibine batıyorum. Bir parça ip bırakıyorum. Tam karşıya batıyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Bunu gözün üstü için yaptım. Şöyle çekiştiriyorum. Gözün içine girdi. Aynı yerden tekrar batıyorum. Yine gözün dibine şuraya batmıştık. Aynı yere tekrar batacağım. İpim içeriye girdi. Yine tam karşısına batıyorum. Bu sefer altı için yapacağım. Aynı yere çıkıyorum. Alt için. Şimdi bunları çekiyorum. İkisinin de göz çukurunu eşit yapmaya dikkat edelim. Bunları bağlayalım. Şurayı da elyafla dolduralım. Gözün birini işledim ben. Kaşı da yaptım. Diğer gözü birlikte yapacağız. Siyah bir iple yapacağım gözün üst kısmını ve kirpikleri. Normalde bu ipim 4 katlı. Ben 2 katını kullanacağım. Şu aşağıdan ipimi geçiriyorum. Gözün hemen dibine batacağım. Gözün karşısına geçeceğim. Aynı hizada 1,5 ilmek alacağım. 1,5. Sonra aşağıdaki sıradan da bir ilmek alacağım şöyle. Göze 1 ilmek mesafede. Şimdi de şu siyahlığın altından batıyorum. Aşağıdan çıkacağım. Diğer parçayı şöyle çekelim. 3 tane kirpik yapacağım. Şimdi üçüncüyü yapacağız. Onu da şöyle bir ilmek yukarıya çıkıp yarım ilmek öne batacağım şöyle. Aynı hizada yapalım. Şöyle şuraya batacağım. Bir sıra yukarıya çıkıp yarım da ilmek öne aldım. Yine
Şöyle siyah ipin altından battım. Ama çok kısa oldu şu son yaptığımız. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Göz çevresinde bir gözün yanında yarım ilmek, bir ilmek varken diğer gözün yanında yarım ilmek olabiliyor. Aynısını uygulamıştım ama bu daha uzun oldu, bu kısa oldu. Şu üçüncüyü tekrar yapacağım. Buna kaşta da çok rastlıyoruz. Kaşı yaparken. Ben bunu şöyle yapacağım. Biraz daha geriye alacağım. Yani iki göz de birbirine benzeyecek şekilde yapmamız gerekiyor. Şöyle yarısını almıştım ama yarısını almayacağım. Direkt yukarıya çıkacağım. Şimdi ortaya batacağım. Şimdi daha iyi oldu. Eşit oldular. Bu siyah ipleri birbirine bağlayacağız. Sonra bağlarız. Şimdi size beyazını göstereceğim. Beyaz ipim de 4 katlı ama ben 3 katını kullandım. Şöyle. Gözün dibine şuraya batacağım. Buraya batıyorum. Şu alttaki kirpiğin dibine batacağım. Buradan da çıkacağım. Şöyle. İsterseniz bunu yapıştırabilirsiniz. Yapıştırırken kürdanın ucuna yapıştırıcı sürüp daha sonra kafayı sürmenizi, göz çevresine sürmenizi öneririm. Öteki türlü dağılabiliyor. Kaşı da ben saçta kullanacağım. Kahverengi iple yapacağım. Şu siyah, gözün üstündeki siyahın hizasından değil, bir sık iğne yanından batacağım. Gözden de 1, 2, 3 sıra yukarıya çıkıyorum. Şöyle. 1, 2, 3 ilmek sağa, bir ilmek de aşağı iniyorum. Eğim veriyorum. Şimdi bu iplerimizi bağlayalım. Sonra burnumuzu işleyeceğiz. Şimdi burnu işleyelim. Ten rengi ipimi aldım. Katlarına ayırmadım. Olduğu haliyle. Göz hizasından şöyle 2 ilmeği alacağım. 2 ilmeği aldığımızda tam ortadan 2 ilmek sağda, 2 ilmek solda kalıyor. Yani gözü ortalamış oluyoruz. Şöyle 2 ilmeği alacağım.
ipleri iğnemin arkasıyla saracağım. Üst üste binmeyecek şekilde. Bir tane daha saracağım. Şimdi şu 2 ilmeği kullanmıştık. Bu taraftaki ilmekten batıp aşağıdan çıkaracağım ipimi. Burnumuzu da yaptık. Şimdi ağzımızı yapalım. Şöyle pembe bir iple ağzını yapacağım şimdi. Elbisesinde de kullanacağım bu ipi. Burundan 1, 2, 3 sıra aşağı ineceğiz. Şu 2 ilmeği kullanacağım. Şöyle 1, 2 kere karşılıklı batıyorum. Şimdi aşağı iniyorum. Aşağı sırada 4 ilmeği baz alacağım. Bir ilmek sola kaydım. Üst çizgiden bir ilmek de sağa kayıyorum. 4 ilmeği baz alıyorum. 1, 2 kere karşılıklı batıyorum. Alttaki ipleri iğnemin arkasıyla sarıyorum. 1, 2, 3, 4 kere sarmış olacağım. Şöyle yukarıya geçeceğim. Şimdi her iki çizgiden alacağım iplerden. 1, 2, 3 kere sardım. Şu aşağıya iniyorum. Şuraya 4 kere sarmıştık. 4 kere saracağım. 1, 2, 3, 4. Aşağıya iniyorum. Aşağıda şu 2 ilmeği kullanacağım. Alt dudakta. Karşılıklı 2 kere batıyorum. 1, 2. Şimdi bu ipi de saracağım. Bu 2 ipi.
istediğimiz kadar sarabiliriz. Üst üste binmemeli. Bir kere daha saralım. Dudağımı da bitirdim. Şu ilmeğimi batıyorum. Buradan çıkıyorum. Dudağımız da bu şekilde. Kulakları yapalım şimdi. Kulağı gözden şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek sağa kayarak yapacağım. Bir ilmek de aşağı ineceğim. Yani bu gözün burnun alt sırasından şöyle şu hizada olacak. Burnun bir alt sırasından şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan. İpimi oradan geçireceğim. Bir, iki, üç sıra yukarıya çıkıyorum. Şu 3 ilmeği kullanacağım. Şöyle. Karşılıklı 1, 2, 3 kere battım. Şimdi tığımı alıyorum. Örgümün düz yüze bakacak şekilde öreceğim. Şu 3 ipten tığımı geçirdim. Kulağın altına önce bir sık iğne öreceğim. Sonra bir tane tekli trabzan örüyorum. Tekli trabzanı nasıl örüyorum? Tığımın üzerine ip alıyorum. Tığımın üzerindeki 3 ipi aynı anda tığdan çıkarıyorum. Bir tane tekli trabzan ördüm. İki tane tekli trabzan örelim. Bir sık iğne ördüm, 2 tekli trabzan ördüm. Bir tane de ikili trabzan öreceğim. Tığımın üzerindeki 3 ipten önce 2 ipi, sonra da diğer 2 ipi çıkardım. Bir tane tekli trabzan örüyorum. Bir tane de sık iğne örüyorum. Neler yaptım? Bir sık iğne ördüm. 2 tane tekli trabzan ördüm. Bir tane ikili trabzan ördüm. Bir tane tekli trabzan örüp bir sık iğne ördüm. Şimdi bu ipimi aşağıya geçireceğim. Şu ilmeğime batıyorum. Yani şu ikinci kirpik hizasında oldu kulağımız. Bu alttan çıkaracağım. Bu ipleri bağlıyoruz.
keseceğim onları. Şimdi diğer kulağı da göstereyim. Sağ kulağı yapacağız şimdi. Gözden 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek sola kaydım. Bir ilmek de aşağıya, şuradan. Bir ilmek aşağıya indim. Şuradan geçireceğim ipimi. 3 ilmek yukarıya çıkacağım. 1, 2, 3. Karşılıklı 3 kere batacağım. 1, 2, 3. Şimdi bu tarafa doğru öremem. Şöyle örmem gerekiyor. İpim burada. Bu sefer böyle ördüğümde de örgümün düz yüzü kafanın arkasına bakmış oluyor. Ama ben yüzüne bakmasını istiyorum. Örgümün düz yüzünün. O yüzden bu ipimi yukarıya geçireceğim. Buradan örmeye başlayacağım, yukarıdan. Nasıl yapmıştık? Bunun simetriğini öreceğiz. Yukarıya bir sık iğne örmüştük. Sonra bir tane tekli trabzan örmüştük. Bir tane ikili trabzan örmüştük. 2 tane tekli trabzan örmüştük. 1, 2, bir sık iğne örmüştük. Bu şekilde bu ipimizi aşağıya geçirelim, iplerimizi bağlayalım. Kulaklarımız bitmiş olacak. Kulakları bitirdik, yüz şekillendirmesini yaptık. Burada örmeyi durdurmuştuk. Şimdi örmeye devam edeceğiz. 18 sık iğnemiz vardı. Bu 18 sık iğneyi 10 sıra boyunca örelim. İçine elyafla doldurmayalım. Çünkü şöyle kafanın içine iteceğiz. Gövdeden gelen boynu da oraya doğru ittireceğiz. Şimdi 10 sıra boyunca 18 sık iğneyi örelim. 18 sık iğneyi 10 sıra boyunca ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipi şu arkada iç tarafta gizleyeceğim. Şu kısmı kafanın içine iteceğiz. Ama önce kafadaki elyaflardan yer açalım. Şöyle. Tam ortada. Şimdi bunu şöyle içeriye iteceğiz. Böyle içeriye ittik. Şimdi buradan gövdede ördüğümüz boynu geçireceğiz. Kafamız bu şekilde oldu. Gövdedeki şu boynu, uzun ördüğümüz boynu şöyle kafaya geçireceğiz. Oynar kafa yapacağız. Şöyle yapacağım. İğneme bir parça ip aldım. Şu yukarıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek aşağıya indim. Şöyle yan taraflardan ipimi geçiriyorum. Sonra bu ipi kafadan şu
ortadan, boşluktan sihirli halkaya çıkacağım. Sonra boyuna geçirdiğim diğer ipi de iğneme geçiriyorum. Bunu da yine tam şöyle ortadan. Bu sefer sihirli halkanın yanındaki ilmekten geçiriyorum. Yanından geçirdim. Böyle oluyor kafamız. Bu ipleri çekiştirdim. Bu ipleri bağlayacağım. Boynun daha küçük, daha kısa görünmesini istiyorsanız 6 ilmek aşağı değil de 7-8 ilmek daha aşağıya inerek iplerinizi yukarıya çıkarabilirsiniz kafanın tepesine. Bu iki ipi birbirine bağlayacağım. Bu ipleri sonra keseceğim. İplerin gözüküyor olması sorun değil. Çünkü daha sonra peruk öreceğiz. Peruğu üzerine geçireceğimiz için bu ipler gözükmeyecek. Bunları birbirine bağlayalım, keselim. Kafayı ve gövdeyi ördük, bitirdik. Şimdi peruk yapımına geçebiliriz. Peruğu şöyle kahverengi bir ip ile öreceğim. Lanos Alara Coton'un 922 renk kodlu ipiyle öreceğim. Önce sihirli halkayla başlıyoruz. Halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 kısa ipi çektim. Her bir ilmeğe arttırma yapacağım bu sırada. 6 tane arttırma yapacağız. Bir, iki, üç, dört, 5, 6 tane arttırma yaptım. İlmek sayım 12 oldu. Bu sırada bir sık iğne, bir arttırma öreceğim. 6 defa bir sık iğne, bir arttırmayı örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Bir sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa ördüm. 18 sık iğnem var. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir arttırmayı 5 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 2 sık iğne, bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. Bir ilmeğim kaldı. Onu da örüyorum. İlmek sayım 24 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. 3 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa ördüm. 30 sık iğnem var. Bu sırayı filodan, yani şöyle ön ilmeklerden öreceğiz. 1 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Sadece ön ilmeklerden alıyoruz. Arka ilmekler duruyor. Biz peruğumuzun şöyle tersini kafaya dikeceğiz. Tersini kullanacağız.
tersini dikeceğim için de şurada bilolar bana bakacak şekilde olacak. Bunlara da daha sonra saç tutamı öreceğiz. Bu sırayı filodan, ön ilmeklerden örüyoruz. 2 sık iğne, bir arttırma yaptım. 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4, bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne, bir arttırmayı 5 kere örmeliyiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 4 sık iğne, bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. 1 2, ilmek sayım 36 oldu. Peruğun tabanını oluşturduk. Artık saç tutamlarını öreceğiz. Zincir çekiyorum. 1 2, zincirleri sıkı çekip sık iğnelerimizi gevşek örersek buklelerimiz daha belirgin olur. 2 3 4, 23 zincir çekelim. 23 zincir çektim. Birinci zincire değil, ikinci zincire batıyorum. Sık iğne örüyorum. Elimi gevşek tutuyorum. 1 2 3 4, zincirlerin üzerine 22 sık iğne örelim. 22 sık iğneyi ördüm. Bir ilmek atlıyorum, sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Yine 23 zincir çekip üzerine 22 sık iğne öreceğim. Bir ilmek atlayıp bir kaydırma yapacağım. Bu saç tutamlarından 4 tane yapacağız. Bunlar kafanın arkasında bulunacak. 4 tane saç tutamını yaptım. 23 zincir çektim. Üzerine 22 sık iğne ördüm. Aralarda bir ilmek atlayarak kaydırmalar yaptık. Şimdiki öreceğim 3 tane saç tutamının bundan farkı, aralarda ilmek atlamayacağız. Sonraki ilmeğe kaydırma yapacağız. Şimdi 23 zincir çekelim. 23 zinciri çektim. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. 1 2 3, 22 sık iğneyi örelim. 22 sık iğneyi ördüm. Bu sefer hemen dibindeki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Atlamıyorum. Bu 22 sık iğneden 3 tane saç tutamı yapacağız. Bir tanesini ördük, 2 tane daha örelim. Aralarda ilmek atlamadan sonraki ilmeğe kaydırma yaparak peruğa bağlayalım. 22 sık iğneyi toplamda 3 defa ördüm. Arkadaki saçlarımız yarısını yaptık şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesini yaptık. Böyle geleceğiz. Şu son 7'si de arkada bulunacak. Şimdi yan tarafta bulunan saçları yapacağız. Bunları öreceğiz daha sonra. Arkadakileri bitirdik. 7 tane ördük. 7'si de 22 sık iğne. İlk 4'ünü aralarda ilmek atlayarak ördük. Son 3'ünü de aralarda ilmek atlamadan sonraki ilmeğe kaydırma yaparak ördük. Şimdi 1, 2, 3, 53 zincir çekelim. 53 zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. Zincirlerin üzerine 52 sık iğne örelim. 52 sık iğneyi ördüm. Sonraki ilmeğime kaydırma yapıyorum. Bu saç tutamlarından 3 tane öreceğiz. Bir tane ördük. 2 tane daha 53 zincir üzerine 52 sık iğne örelim. 3 tane saç tutamını ördüm. 52 sık iğneyi ördüm. Şimdi kahkülleri öreceğiz. 1, 2, 3, 29 zincir çekelim. 29 zincir çektim. Zincirlerin üzerine 28 sık iğne örelim. 28 sık iğneyi ördüm. Sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 17 zincir çekip üzerine 16 sık iğne örelim. 17
zincir çekip üzerine 16 sık iğne ördüm. Sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Bu 16 sık iğneden 5 tane saç tutamı yapacağız. Bir tanesini ördük. 4 tane daha 17 zincir çekip üzerine 16 sık iğne örelim. Kaydırmayla peruğa bağlayalım. 16 sık iğneden 4 tane daha ördüm. Toplamda 5 tane ördük. 29 zincir çekelim. Üzerine 28 sık iğne örelim. 28 sık iğneyi ördüm. Sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Kahküllerimiz de bitti. Şimdi diğer taraftaki saç örgüsünde kullanacağımız saç tutamlarını yapacağız. 53 zincir çekip üzerine 52 sık iğne örelim. 53 zincir çekip üzerine 52 sık iğneyi ördüm. Sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Bu 52 sık iğneden toplamda 3 tane yapmalıyız. Bir tanesini yaptık. 2 tane daha 52 sık iğnelik saç tutamı örelim. 52 sık iğneyi 3 tane ördüm. Kafanın yanında bulunacak. Saç örgüsünde kullanacağız. Şimdi sadece kafanın arkasında bulunacak olan ilmekleri öreceğiz. 23 zincir çekip üzerine 22 sık iğne örelim. 23 zincirin üzerine 22 sık iğneyi ördüm. Sonraki ilmeğime kaydırma yapıyorum. Bu 22 sık iğneden 4 tane öreceğiz. Bir tane ördük. 3 tane daha örelim. 4 tane 22 sık iğneyi ördüm. 1, 2, 3, 4, 23 zincir çekip üzerine 22 sık iğne örelim. 23 zincirin üzerine 22 sık iğneyi ördüm. Bir ilmek atlayarak kaydırma yapıyorum. 4 tane saç tutamı öreceğiz böyle 22 sık iğneyi. Aralarda bir ilmek atlayacağız. Başlangıçta da 4 tane saç tutamımızı aralarda ilmek atlayarak kaydırma yapmıştık. Bunlar da kafanın tam arkasında ortada bulunacak 8 tane saç ilmeği, saç tutamı. Şimdi 22 sık iğneyi örelim. Aralarda bir ilmek atlayarak kaydırma yapalım. Toplamda 4 tane olsun. Birini ördük, 3 tane daha örelim. 4 tane daha 22 sık iğneyi ördüm. 4 saç tutamı daha yaptık. Kafanın arkasında 15 tane saç tutamı oldu. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Bu iple peruğu kafaya sabitleyeceğiz, dikeceğiz. Birinci katmanı bitirdik. Şimdi ikinci katmandaki saçları öreceğiz. Bu ikinci katmana sadece şu ön kısma saç tutamlarını öreceğiz. Onları da zaten şu yanlardaki 3 tane ördüğümüz saç tutamlarının üzerine ekleyip saç örgüsü yapacağız. O yüzden şurada 3 tane saç tutamımız vardı. Onun üstündeki şöyle bir üstündeki bilogdan değil, yanındaki bilogdan ipimi geçireceğim. Şöyle. Şurada 3 tane saç tutamı örmüştük. Üzerindeki biloğunun yanındaki bilogdan ipimi geçireceğim. 1, 2, 3, 4, 58 zincir çekip üzerine 57 tane sık iğne örelim. 58 zincir çektim. Üzerine 57 sık iğne ördüm. Bir ilmek atlıyorum. Sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Bu 57 sık iğneden toplamda 6 tane öreceğiz. Bir tane ördük. 5 tane daha örelim. Aralarda ilmek atlayarak kaydırma yapmayı unutmayalım. 57 sık iğneyi toplamda 6 adet yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipi içeride gizleyelim.
katmanda 6 tane ördüğümüz bu saç tutamlarının üçünü bu tarafa, üçünü bu tarafa alacağız. Aşağıda da ilk katmanda da yan tarafları 3 tane örmüştük. Bu 6 tane olan saç tutamlarıyla saç örgüsü yapacağız. Şunlar önde duruyor zaten. Aynı boyda ördüklerimiz de arkada olacak. Şimdi peruğu kafaya dikeceğiz. İlk katmanda uzunca bıraktığımız ipin olduğu şu kısım arkada kalacak. Şu 5 tane en kısa ördüğümüz 1, 2, 3, 4, 5 yanlarında da 2 tane perçem olan kısımlar önde kalacak. Şimdi iğnemi alıyorum. Şu peruğun sihirli halkasından iğnemi geçiriyorum. Kafadaki sihirli halkadan değil de onun bir arkasından. Yani bir sıra kafanın aşağısına doğru inerek sabitleyeceğim. Şöyle olacak. Şimdi şu saçlar zaten sonra örgüye katılacak ikinci katmandaki. Bunları şöyle yukarıya alalım. Şimdi şöyle iğnelerle peruğu sabitleyelim. Bu kahküller kalacak. Şu ilk katmanda yanlar için ördüğümüz şu örgüler için ördüğümüz 3 tutamı şöyle sabitleyeceğiz kafaya. Şimdi bakalım. Hepsi aynı sırada olacağı için önce şu kısa olanı sabitleyeceğim. Şimdi bunları da aynı hizada sabitliyorum. Bunları isterseniz dikebilirsiniz, isterseniz yapıştırabilirsiniz. Beş tane saç tutamı vardı arkada. Birincisi şu. İkincisi. Üç. Dört. Şu arkadakiler biraz daha uzun oluyor. Çünkü bir sıra aşağıya peruğu sabitlediğimiz için. O yüzden ben şu kısa kalanları biraz geriyorum. Öyle dikeceğim. Şimdi bu 15 tane saç tutamını sabitleyelim. Sonra şu aşağıdaki ilk katmandaki örgüde bulunacak 3 saç tutamını da buraya sabitleyelim. Serbest kalacak olanlar ikinci katmanda ördüğümüz 6 saç tutamı. Şunlar serbest kalacak. Dikmeyeceğiz ya da yapıştırmayacağız. Kahküller de böyle serbest kalacak. Şimdi bunları sabitleyelim iğnelerle. Saç tutamlarını şöyle iğnelerle sabitledim. Dediğim gibi kahküller duruyor. Şu ikinci katmandaki 6 saç tutamı da duruyor. Fazlalık ip bırakmıştık. Birinci katman bitince.
İğneye geçirdim. İpim burada. Bu ipi şimdi şöyle peruğun tabanına geçiriyorum. Sonra dikmeye başlayacağım. Nasıl dikiyoruz? Bir peruktan alıyoruz, bir kafadan alıyoruz. Bir peruktan alıyoruz. Bir de kafadan alıyoruz. Peruktan alıyoruz. Kafadan alıyoruz. Bu şekilde dikeceğiz. Bu saç, arkadaki saç tutamlarını da dilerseniz dikebilir, dilerseniz yapıştırabilirsiniz. Hatta burayı da yapıştırabilirsiniz. Bitirdikten sonra son halini sizlerle paylaşacağım. Peruğu dikmeyi bitirdim. Şu şekilde arkasını diktim. Yandaki 3 tutam saçı ve ikinci katmandan gelen 3 tutam saçı da ördüm yanlarda. Bebeğimizi bitirdik. Bu bölümle bebeğin kafasını, gövdesini, kafasını, yüz şekillendirmesini ve peruğu da yaptık. Ve bu bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.